oradan buraya gelirken aslında nasıl gelişti tüm bu hayalperestin hikayesi? Çabucum bana o yaza Amerika bileti aldı ve müzikal biletleri aldı. Benim beynim yandı yani. Yok hayır, ben düz bir perdenin önünde çıkamam abi. Yok, ben ışık, dekor, kostüm istiyorum. Arkada böyle bir orkestra varmış gibi anlatıyorsun. Öyle de hissediyorum içimde gerçekten. Hakkının verildiği bir müzikal. Aslında bu hikayeler sakladığım hikayelerdi. Gizlediğim hikayelerde ne kadardır uyumadığımı bilmiyorum, inan bana. Oğlum daha fazlası yok. Daha fazla ışık, daha fazla sim, daha fazla dekor, görgüsüzlüğü çok seviyorum. Ben eğleneceğinize, yani amacına ulaşacağına inanıyorum. En iddialı proje olacak bence Türkiye'deki. Evet. Bu kadar büyük konuşuyorum. Broadway'deki o müzikal gibi bir müzikal vaat ediyor musun bize? Vallahi ediyorum. Çok Vallahi güzel. daha fazlasını da ediyor olabilirim. Harika. Çok daha enerjik, çok daha mutlu biriydim ve her geçen gün enerjim düşmeye başladı. Müzikleri de sormak istiyorum çünkü Sezen Aksu var. Sakın dedi teşekkür etme. O senin kısmetinmiş. Sen çıktıktan sonra 10 dakikada yazdım ben onu. Aysun Özde Başka Şeylere hoş geldiniz. Bugün çok eğlenceli, benim böyle karşıdan izlerken çok sevdiğim, çok eğlendiğim bir konuğum var. Eminim bu programda da siz çok eğleneceksiniz. Hatta 24 Aralık'tan sonra onu izleyip çok eğleneceksiniz bence. Enis Arıkan benimle birlikte hayalperest'i konuşacağız. Hayalperest çünkü Enis'in çok uzun süreden beri hayalini kurduğu bir şeydi, öyle değil mi? Evet. Çok uzun yıllardır aslında. Sonunda bu aya kısmet oldu. Oynayacağız bakalım. Seyirciyle buluşuyorum. Heyecanlıyım. Evet, heyecanına birazcık ortak olduk biz çekim öncesinde. Evet. Şimdi provadan çıktım. Aysun'un yanına geldim. O yüzden heyecanım daha da büyük. Evet. Ben biraz şeye dönmek istiyorum. Bir hikayesini anlat istiyorum zaten. Yani nasıl gelişti, nasıl hayalperest şu anda bir vücuda büründü, provaları devam ediyor. Bu arada PSM'nin içinde de sabah 10'dan beri hızlı bir tempo var. Bunların hepsi hayalperest için. Tüm ekip çok heyecanlı, onun da farkındayım. Şebnem'le bir röportajınızı izledim. Orada şey diyorsun ya da okudum. Yıllar önce New York'a birlikte gidiyorsunuz müzikal izlemeye. Evet. Ondan sonra da biliyorum yurt dışına çok çıkıyorsun, müzikal izliyorsun. Yani sen kendini geliştirmeye çok açık oyunculardan birisin. O yüzden sık sık gidip müzikal izlediğini, tiyatro izlediğini biliyorum ama o New York'ta izlediğin ilk müzikalden Hayalperest'e kadar çok önemli bir yol kat ettin ve çok da hızlı koştun ve bunun arkasında da senin aslında hem o renkli kişiliğin var, hem enerjin var, hem de çok tatlı bir hikayen var, çok tatlı da bir ailen var. Hani oradan buraya gelirken aslında nasıl gelişti tüm bu hayalperestin hikayesi? İlk başta aslında Şebnem Bozoklu'nun bana yaptığı o jesti anlatmak isterim. O zamanlar Canım Ailem başlamıştı. Onun ilk dizisiydi ve ilk yazında biz çocukluk arkadaşı olduğumuz için hep hayaller kuruyorduk. Biz ne zaman yurt dışına gidip bu müzikalleri izleyeceğiz? Bize ne zaman kısmet olacak falan. Ve Şabucum bana o yaza Amerika bileti aldı ve müzikal biletleri aldı. İlk bana o izletmiştir aslında yurt dışında. Kaç herhalde bir 15-20 yıl oldu. O yüzden bu serüven aslında öyle başladı. Yani orada o kadar etkilendim, büyülendim ki zaten çok sevdiğim, hep hayalini kurduğum bir şeydi. Tabii ki çocukluğumdan beri. Aslında tiyatro okudum. Yani 20 yıldır da her yıl bir tiyatro oyununda oynadım ama daha şov ağırlıklı bir şey yapmak istediğimi hep derinlerde bir yerde biliyordum ama ülkede yoktu yani. Ülkede yapılmıyordu. Gerçekten müzikal yapılmıyordu. O yüzden hiç yolumu buraya çevirememiştim. Ama Zorlu PSM sahnesinde aslında o gerçek oldu. Bu sahnede bu işlere kalkışmak çok keyifli. Rüya gibi gerçekten. O yüzden çok heyecanlıyım. Evet. Tabii bir de güzel tarafı senin hikayen. Hı hı. Yani senin hikayen bazlı. Evet, doğru. İçinde kurgular var mı? Nasıl eklemeler yapıldı? Yani Onun arka tarafını anlatsana. Ya bir kere hani bu senin başrolünde olduğun ve senin hikayenin anlatılacağı müzikal fikri nasıl oldu? aslında şöyle, biz tamamen stand-up yapmak için başladık. Bir siyah perdenin önünde ben hikayelerimi anlatacaktım ama bu 2 yılda o kadar çok Londra'da müzikal izledik ki benim beynim yandı yani. Yok hayır, ben düz bir perdenin önünde çıkamam abi, yok ben ışık, dekor, kostüm istiyorum falan dedim. Menajerimi yedim. O da dedi ki haklısın, gel bunu dönüştürelim. Aslında şöyle başladı. Hikayemi anlatacaktım. Hikayemi anlatırken arkaya dekor gelecekti, müzik gelecekti, bilmem ne derken iş daha da büyüdü. Zorlu'yla konuştuk, Zorlu PSM'yle ve onlar hemen kabul etti ve işi büyütelim, daha büyük bir müzikal haline getirelim dedi. Ondan sonra Mehmet Ergen yönetmenimle görüştüm. Hikayelerimi anlatırken çok korktum.
Yani beğenecek mi, bunları değerli bulacak mı, yapacak mı ve çok uzun süre beni dinledi. Böyle korkuyla anlattım. Gerçekten bir zaman sonra sesim içime kaçtı. Yani bana ne Tepkiyi tepki verecek göremiyorsun. Mehmet diye. En sonunda oğlum bunlar çok değerli hikayeler. Bundan inanılmaz bir şey çıkar dedi. Oyunum yazılmaya başladı. Mert Dilek Londra'da yaşıyor. O buraya geldi, benimle tanıştı. Sonra oyunumu yazdı ve yazdığı şey inanılmazdı gerçekten. Yani benim hikayelerimin bu kadar iyi bir oyuna dönüşmesi bir mucizeydi benim için. Sanki ben yazmışım gibiydi. Beni o kadar iyi dinlemiş, anlamışlar ki yani o yüzden şu anda çok acayip bir yere geldi hikaye. Yani çok büyük, tam bir hayalperest hikayesi oldu. Hikayemi anlattığım anda bir yandan benim hayallerimi görüyoruz arkada. Ama buna 50 tane dansçı, oyuncu ekleniyor. Rüya gibi bir hale geldi Evet, aslında. gerçekten rüya gibi. Senin hikayenin olması ve o şekilde yola çıkması herkese nasip olacak bir şey değil. Yani bu bir Hı kere hı. yani çok özel bir şey gerçekten. Ama senin dedim yani biraz araştırınca, okuyunca farklı bir kişiliğin ve hayat hikayen var aslında. Çok. Yani o yüzden şimdi bunlara çok girmek istemiyorum. Onu zaten biz Hı oyunda hı. daha doğrusu müzikalde göreceğiz. Ve bunun oyun yerine ya da bir stand-up'ta sen bunları hani böyle sessiz sedasız anlatmak yerine bir şovla. Çünkü o senin enerjine bence o yakışıyor Hı zaten. hı. Yani aksi bence çok mümkün değildi. Evet. Yani o danslar, müzikler hani sen zaten kendin konuşurken de bir yere konuk olduğunda da hani ben öyle görüyorum zaten seni. Sen zaten arkada böyle bir orkestra varmış gibi anlatıyorsun. Öyle de hissediyorum içimde gerçekten. Yani yaptım işte diyorum ya o sese çağırıyorlar, işte yarışma programlarına çağırıyorlar. Orada bile çok emek veriyorum aslında. Gerçekten uğraşıyorum bir şeyleri tatlı ve eğlenceli yapabilmek için. İnsanları eğlendirebilmek için en başta. Yoksa gerçekten ben de bir mikrofonu alıp şarkı söyleyebilirim. Gayet de olur, tatlı da olur ama ben daha fazla ne yapabiliriz? Çünkü bu ülkede biraz onu artık eksik bulmaya başladım. Yani niye bizde show business tarafı bu kadar eksik? Yani biraz oraya yönlendirmeliyim kariyerimi diye düşündüm. Bu oyunda da aslında onu yaptık. Tam ne sormuştum bak onu Ya unuttum şu zaten anda. öylesine bir şey atmıştım ortaya. Ne atmıştın ortaya acaba? Ya sana da bu yakışıyor ya. Zaten hani tek kişilik orkestra gibi anlatıyorsun ya da bir şovmen gibi anlatıyorsun anlattığın Evet. her şeyi. Ama unutmadan şunu da söyleyeyim. Başka bir yere gelecektim ama hazır Hı aklıma hı. gelmişken. Şimdi seni biz önce daha çok sanki sosyal medyada tanıdık yani. Hı hı. Sosyal medyada parladın ama geriye dönüp baktığımızda senin tiyatro eğitimin var ve iyi yapımlarda yer almışsın. Sürekli tiyatro yapmışsın, dizilerdesin. Sinema zaten arkasından geldi ve alt alta yazdığımızda ciddi böyle listelerle karşılaşıyoruz aslında. 98'den beri yanlış Hı hı, hatırlamıyorsam hı değil hı. mi? Evet. Dolayısıyla ben böyle şey diye düşündüm. Ya Enise bence haksızlık edilmiş. Ya biz bunları niye bu kadar bilmiyoruz derken bu bence senin hakkını verdiğimiz ya hakkının verildiği bir müzikal. Yani senin tüm o oyunculuk Hı yetenekleri hı. şimdiye kadar biriktirdiğin her şeyi de üstelik başrolde sen, hikaye sen. Ben birazcık öyle gördüm Evet açıkçası. aslında farkında olmadan çok büyük bir şey inşa etmişim kendimle ilgili. Yani 20 yıldır tiyatro yapıyor olmak işte bugün beni bu sahneye çıkarıyor aslında. Şu anda o güce sahip hissediyorum kendimi. O deneyime sahibim. Yani o kadar güçleniyorsun ki sahneye çıka çıka. Yani o seyirciyi tanımak, bilmek, duymak, hissetmek çok acayip bir duygu. Deminki sorunla da ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim, hatırladım. Aslında evet benimle ilgili çok şey biliyor insanlar ama burada bilmedikleri bir tarafımı anlatacağım. Aslında bu hikayeler sakladığım hikayelerdi. Gizlediğim hikayelerdi. Ama tabii ki en dramatik hikayemi bile çok büyük bir şovla tam bir Enis Arıkan gibi hüzne anında sert bir geçişte mutluluğa dönüştürdüğümüz bir hale gelecek yani. Tam benim ruhuma uygun bir şekilde. O yüzden seyirciyi asla üzmeden çok eğlendireceğimiz bir yere getiriyoruz. Bu dönemde bence elini taşın altına koyuyorsun. Şimdi evet bu ülkede yok müzikal yapılmıyor, müzikal yapılmıyor diye yıllarca böyle tühlendik, vahlandık ve hani hem biz
izleyici olarak ya da işte basın olarak, gazeteci olarak, hem sanatçılar bu şekilde. Ama kimse de ya bunu tamam biz yapalım o zaman diyen çok az kişi oldu. Evet. Özellikle Zorlu PSM ile birlikte Zorlu PSM'nin hayata geçişi, onların bir şeylere yatırım yapmaya başlamasıyla hareketlendi ortalık ve burada da hem yurt dışından gelen güzel müzikaller izliyoruz, hem de kendi yapımların, hem oyunları hem müzikalleri izliyoruz. Bu önemli bir şey. Ama sen de bir projeyle buraya geliyorsun. Yani ben kendi hikayemi anlatmak istiyorum ve ben bir müzikal yapmak istiyorum diye bir oyuncu olarak, bir birey olarak buna kalkışman bence çok büyük bir cesaret. Evet ama Bir şeyleri değiştirmek adına sorumluluk hissediyorsun. kesinlikle öyle ama işte buna Alice çok yardım etti aslında. Yani Alice'te inanılmaz bir şey yaşadık. Ben gerçekten buraya geldiğimde o kadar şaşırdım ki bu dekorlar, bu ışıklar gerçek mi? Yani bu kadar büyük şeyler yapılabiliyor mu? Yani aslında bu sahne bize bunu öğretti. Gerçekten yapılabiliyormuş. Bu kadar az yapılmasını da anlayabiliyorum. Çok zor bir iş. Ben hayatımda bu kadar büyük bir iş görmedim. Yani hiçbir kolu bitmiyor. Yani kostümü, dekoru, ışığı, şan dersi, dans dersi, rejisi ya o kadar büyük bir ekip çalışıyor ki yani bunu bir araya getirmek çok büyük bir yetenek. Yani niye yapılmadığını o yüzden anlayabiliyorsun aslında. Ama neyse ki burası var da bizim gibi oyuncular çok mutlu oluyor bu sahnede. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Ama çok zor bir iş gerçekten. Çok zor. Yani ne kadardır uyumadığımı bilmiyorum inan bana. Yani Göz altlarını fena kapatmamışlar bence. gerçekten evet, biraz makyajla, ışıkla işte toparlamaya çalıştık. Hiç uyumuyoruz. Aynı evde birkaç kişi yaşıyoruz. Yani artık sabah uyanacak gücümüz yok. Menajerim bende kalıyor. En yakın arkadaşım bende kalıyor. Hep birlikte uyanıyoruz. O işe gidiyor. Ben başka işe gidiyorum falan. Böyle çok yorucu ama çok keyifli Ama bir hayatında şey. çok hiç unutamayacağım bir dönem yaşıyorsun. Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Yani ben inşallah seyirci de çok mutlu olur. Yani tek hayalim o. Buradan çok büyük alkışlarla çıkalım. Hepimiz çok mutlu olalım. Çok istiyorum. Çünkü bu da bize bir kapı Evet. açacak. Başka oyunculara bir kapı olacak bu. Çok değerli yaptığımız iş o yüzden. Evet, o yüzden de tebrik etmek istiyorum. Yani Teşekkür cesaretini kutlamak istiyorum. Ben eğleneceğimize, yani amacına ulaşacağına inanıyorum. Çünkü sen kişilik olarak da öyle birisin. Hikaye zaten bence burada güçlü. Ben bu kadar tecrübenin üstüne, yani hem Zorlu PSM'nin bir tecrübesi var, oyun yazarlarımızın, yönetmenlerin artık daha fazla müzikal tecrübesi var. İyi bir tekst yazılıp ve zaten Beyhan Murphy var yine Evet, Beyhan Murphy, dans her zaman. koreograf olarak. Dolayısıyla da çok iyi bir iş çıkacağını ve çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Zaten onlar o kadar deneyimli ki aslında bizim bütün çömezliğimizi onlar alıyor. Yani orada çok rahat ediyoruz. Hepsi çok deneyimli. O yüzden tekrar Alice'de olduğu gibi Beyhan Murphy ile olmak istedik. Çünkü artık birbirimizi de tanıyoruz. Benim ne isteyeceğimi çok iyi biliyorlar. Ben bir de çok zor biriyim. Şu konuda çok zorum. Çok süs seviyorum. Yani gerçekten her şeyin en iddialısını istiyorum ve artık yönetmen, Beyhan Murphy falan bana böyle bakıyor. Oğlum daha fazlası yok. Daha fazla ışık, daha fazla sim, daha fazla dekor, görgüsüzlüğü çok seviyorum. Orada onları kandırmakta inanılmaz zorlanıyorum. Hepsi böyle bir kalıyor artık yeter üzerimizden git artık diye. Ama gerçekten benim istediğim yere evrildi. Ya, en iddialı proje olacak bence Türkiye'deki. Evet. Bu kadar büyük konuşuyorum. Parıl Konuşmak parıl zorunda. bir şey. Parıl parıl bir şey gerçekten. Yani dekorlarımız Londra'da yapıldı. Bugün geldi çığlık çığlağıyız sahnede. Bunlar nasıl dekorlar diye. Hepsi dönüyor. Hepsinden ayrı ışıklar çıkıyor falan. Rüya gibi bir sistem yani. Ya aslında müzikleri de sormak istiyorum çünkü Sezen Aksu var. Evet. Sezen Aksu var. İnanamıyorum. Nasıl bir hayal bu ya? Nasıl bir hayal? Ya biz bunu da hayal ettik. Dedik ki acaba Sezen Aksu yazar mı Hayalperest parçasını dedik. Ve onunla görüşmek istediğimizi söyledik. Hemen dedi. Evine gittik. Böyle bir hayatımın en güzel 2,5 saati olabilir. Böyle yönetmenim, menajerim, en yakın arkadaşım hep birlikte oturduk. O deniz kıyısında. Ve o kadar güzel bir andı ki o yani. Ben o hikayeyi anlattım. Nasıl bir şey olduğunu, nelerden etkilendiğimi, hayatımda başıma gelenleri anlattım. Ben anladım oğlum dedi. Ve onu öptüm, kokladım, o evden çıktım. Ama yani öyle bir iletişimdi ki o. O benim yüzümü seviyor, ben onun saçını seviyorum. Böyle çok etkilendik birbirimizden. Sonra ondan 2-3 gün sonra şarkı geldi. Bak dinlediğim en güzel şey olabilir. Yani
çığlık ata ata dinledik o şarkıyı. Yemin ederim öyle bildiğin şarkılardan değil. Başka bir şey o yani bizim Sırf onu için. dinlemek için gelinir ya. Gerçekten öyle. Ve ben hemen Sezen Aksu'yu arayıp teşekkür ettim. Sakın dedi teşekkür etme. O senin kısmetinmiş. Sen çıktıktan sonra 10 dakikada yazdım ben onu dedi. Sakın teşekkür etme bana dedi. Yani inanılmaz da böyle tüylerim diken diken müthiş bir anı benim için. Ve seyirci çok mutlu, çok etkilenecek o şarkıyı dinlediğinde müthiş bir şarkı. Bence hayallerinin tap noktasından biri de bu herhalde. Düşünsene böyle bir müzikal hani yapılıyor, ediliyor falan. Bir de üstüne Sezen Aksu yazıyor. Nasıl olur ya? Ben de inanamıyorum yani. Nasıl olur? Kısmet gerçekten. Hayal kurmaya devam yani. Buradan bu sonucu çıkarıyorum vallahi yani. Ben de İsteyen oluyor. bir hayalimden bahsedeyim. Şu ana kadar gerçekleştiremediğim bir hayalim. Hatta benim gazeteci olma sebeplerimden biri Sezen Aksu demişken. Ben İzmir Kız Sesi'nde okudum. Ve ben İzmir Kız Lisesi'ne, Sezen Aksu İzmir Kız Lisesi'ne gitti diye gittim. Böyle normalde yani kız lisesinde okumak gibi bir şey. Tamam çok iyi okul, başarılı bir okul falan ama bütün motivasyonum oydu. Ve daha sonra işte meslek seçeceğiz falan. Ya ben dedim gazeteci olayım da Sezen Aksu ile röportaj yaparım. O kadar çok seviyorum ki hem şarkılarını hem de onun böyle farklı bir kişiliği var ya kendine çeken. Çok böyle ya duygu yönü de çok kıymetli ve çok güçlü. Dolayısıyla yani daha çocukluğumdan beri bir Sezen Aksu hayranlığı var ama henüz daha kendisiyle röportaj yapmadığım kişi kalmadı röportaj. Robert De Niro'lar, Al Pacino'lar, George Clooney'ler, Sandra Bullock'lar yani yapmadığım kişi de bir Sezen onun da Aksu. bir zamanı Evet biliyor herhalde musun? var. Bir de şöyle küçük bir detay anlatacağım. Böyle benim yüzümü sevdi. Ve dedi ki senden iyilik akıyor biliyor musun? Dedi ya teşekkür ederim dedim. Sözler geldiğinde sözlerin arasında iyiliğin resmini çizdim diye de bir cümle Ay, çok yazmış. güzel. Çok etkiledi beni o yüzden. Ay, evet, benim de şimdi tüylerim diken diken oldu bunları anlatınca sen. Çok güzel bir hikaye gerçekten. Ama oyunun her aşamasında hani hayallerinin gerçek olduğunu, müzikte ayrı, işte dekorlarda ayrı, Beyhan Murphy'nin koreografiyi yapması ayrı. Yani Işık Cem Yılmazel bu arada onu söylemedim. Evet, ışık da çok önemli. Çok önemli gerçekten. O yüzden her şey tam istediğimiz ekip kuruldu. Çok mutluyum. İlk izlediğin müzikal, Broadway'deki o müzikal gibi bir müzikal vaat ediyor musun bize? Vallahi ediyorum. Çok Vallahi güzel. daha fazlasını da ediyor olabilirim. Harika. Hatta bu prova arasında 3 günlüğüne Londra'ya gittim. Çok önceden Evet. bilet almıştım. Yönetmeninden izin aldım. Ne olur 3 günlüğüne bütün tiyatrolara bilet almıştık biz 5 ay evvelinden falan. Tamam git dedi. Bana 3 günlüğüne izin verdiler. Orada da 3 tane oyun izleyip döndüm. Ve ne yazık ki bizimki onlardan daha üstün. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Evet Harika. şaşırdım hatta. Biz daha büyük bir iş yapıyoruz ya. Nasıl oldu bu dedim yani. İnşallah izleyince siz de öyle düşünürsünüz tabii ki. Diyor bu kadar provaya, bu kadar şeye ben arka taraftan aldığım enerji o. Ben inanıyorum güzel bir şey izleyeceğimize. Bize de sürpriz olacak bu arada. Henüz biz provalar devam ederken yapıyoruz bu röportajı. Premierime bekliyorum. Kesinlikle 24 derim, Aralık kaçırmam. lütfen. Normalde çok premier insanı değilim. Çok Değil gitmem. misin? Gerçekten Çünkü mi? hep böyle şey veririm. Hani avans vermek isterim. Doğru, Karşı haklısın. tarafa ilk gecenin günahı tabii ki olmaz. Haklısın ama o da heyecanı çok güzel. Evet. Sizler gelip bizi Evet, izleyince evet. Ama buna geleceğim. bir de yani atıyorum 500 davetli olacak ama 2000 kişi de seyircimiz olacak. Hepsi bir arada bizim için çok heyecanlı. Bir de Zorlu PSM'nin sahnesi biraz öyle ya. Ben her zaman söylüyorum bunu izleyiciler artık biliyor. Ben ilk buraya geldiğimde inşaat devam ediyordu. Böyle çizmelerle, baretlerle işte iş güvenlik kuralları, izinler alındı gazeteci olarak girdiğimde sahneden kulis tarafından sahneye girdim ve karşımda henüz daha böyle poşetleri çıkmamıştı koltukların. Karşımda sahneyi görünce yaptım ve nefesimi tuttum ve kaldım öyle. Ve hani sonra her defasında oyun izlerken şey diyorum. Ya ben buraya hani öylesine sadece bakmak için girdiğimde bile nefesim tutulmuşken sizi düşünemiyorum o sahnede. Ben bunu hala yaşıyorum. Kaçıncı? 7. yılım galiba. Yine 3. oyunumu yapıyorum burada. Hala aynı duyguyu yaşıyorum. Her geldiğimde bir şeyi fark ediyorum. Ya bu nasıl bir düzen, nasıl bir sistem, her şeyine şaşırıyorsun. Bir kere bu kadar büyük bir sahne hiç görmedik. Yani o dekorların aşağı gitmesi, sahnenin dönmesi falan hepsi çok heyecanlandırıyor bir oyuncuyu ve burada olduğum için o yüzden çok şanslı hissediyorum. Zorlu'nun bize bu şansı tanıması bizim için Zorlu PSM'nin büyük bir şans gerçekten. Tabii 12 yıldır seyirci de çok şanslı. Gerçekten öyle. Neler Yani izledik? İnanılmaz bir buluşma noktası oldu burası. Herkesin çok kolay geldiği, çok merkezi bir yerde. Her şey çok kolay burada bence gerçekten. O yüzden inşallah dolar taşırız.
Ben ona inanıyorum. İnşallah. Dediğim gibi ve birazcık bizim uğurlu tarafımız da vardır bu arada. Ya Evet. gerçekten Yani bak çok uğur inanırım böyle getirir. şeylere. Evet, bence Murat Boz'a sonrası uğur getirdiğimiz. Aa, O böyle çok şey yapar. O sen bizim uğurumuzsun, bu program bizim uğurumuz diye. O yüzden yani çok böyle pozitif enerjiler Çok sevindim. gönderiyoruz. Oyunumda benim mistik tarafımla ilgili çok Aa. evet çok değişik sahneler var yine kimsenin bilmediği. O yüzden böyle şeylere çok inanırım. Çok sürprizli bir oyun galiba değil mi? Hani biz seninle ilgili hiç bilmediklerimizi göreceğimizi söyledin ama Evet. çok böyle şaşıracağımız şeylerle de Çok karşılaşacağız. ve şaşıracağınız, eğlenerek. evet yani aslında benim bu kadar eğlenceli bir tipken yaşadığım o dramatik hikayeleri de biraz Arkasında şahit neler var, olacaksınız. evet. Evet. Ama yani hepsini yine mutluluğa çeviriyorum tabii En çok ki. neye güleceğiz? Bir, Hangi hikayelere yani? Genel sorayım, tam şey verme. bir havaalanı Hmm. hikayem var. Atatürk Havalimanı'nı göreceksiniz sahnede, ona Oo. dönüşüyor. Onu göreceksiniz, o sahne favori sahnelerimden biri. Bir de çok spoiler olur mu bilmiyorum ama bir nezaret sahnemiz var. Oo. Rüya yani çığlık atarak izledim o sahneyi ya böyle bir şey yok. Evet dansçılar falan inanılmaz yani. Dans tarafını da sormak istiyorum. Şimdi provalardan görüntüler yayınlıyorsunuz ya. Orada bayağı hani iyi bir dans var ortada. Yani Evet, tahmin ediyorum evet. ne kadar tamamlayıp ne kadar iyi dans Hepsi edeceğini. 20 yaşında zaten biliyorsun. Ama Onlara sen çok iyi uyum sağlamak çok. sağlıyorsun. Ben kaç 4-5 aydır işte her gün spora giderek anca Çok da zayıfladım bu arada. teşekkür ederim. İşte bu oyun için. O yüzden arkadaşlarım bende kalıyor. Yemek yiyemiyorum. Her gün beni sabah kaldırıp spora götürüyorlar. Sadece bu oyun için yani. Hiç saat 11'de de uyuyakalıyoruz hep birlikte. Herkes bir koltukta uyuyor. Sabah Hababam sınıfı gibi uyanıp işimize geliyoruz. O yüzden yani o nefesimin yetmesi gerekiyordu o çocuklara ve gerçekten de o seviyeye geldiğim için çok mutluyum. Bir yandan şarkı söylüyorum, bir yandan hikayeleri anlatıyorum. Of çok zorlu bir süreç gerçekten. Biraz güç, kondisyon gerekiyordu. Ona da sahip oldum bence. Böyle genelde biz şeyi eleştiririz ya. Daha çok bunun popçulara gelen bir eleştiri bu. İşte niye bizim starlarımız yurt dışındaki gibi hem şarkı söyleyip hem dans etmiyor? Ya da niye arka planda dansçılar yok, işte onlar büyük bir şov ya bizimkiler niye yapmıyor? Bunun tabii ki pek çok sebebi var. Bir kere hani bütçeler o kadar yüksek değil Kesinlikle, bizim ülkemizde. evet. O yüzden o insanlar sadece kendileri ya da daha küçük bir prodüksiyonla sahneye çıkıyorlar. Ama burada sen bunun hakkını veriyorsun anladığım kadarıyla. Yani Danslar, müzikler, umarım şarkılar. verebilirim. Yani onun için uğraşıyorum gerçekten. Çünkü onu yapmak için çok büyük bir emek, çok büyük bir ekip gerekiyor. Dediğim gibi bu da çok büyük bütçeler büyük ihtimalle. O yüzden her konserde bunları görmek çok zor oluyor. Yani insanlar sahnelere çıkamıyorlar. Yani karşılığını bulamıyorlar artık. O hale gelmiş bazı şeyler. İnsanlar Harbiye'ye çıkarken bunu söyleyen diyor ki yani karşılamıyor o masraf falan diyen şarkıcı arkadaşlarım var. Çok üzücü bir şey bu. Doğal olarak da o show business tarafına geçemiyorlar. O yüzden çok normal ama bir türlü bir yerlerde yapılacak bunlar. Yolumuzu bulacağız büyük ihtimal. Evet, aynen. Tabii sen burada başarılı bir projeyle öyle olacağına inanıyorum. Pek çok kişinin de önünü açacaksın. Bu tip hikayeleri yani kişi üzerinden müzikali, sadece tiyatro oyunu değil müzikali de çok göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü Türk insanı aslında müzikal seviyor. Bu ülkede 40 yıldan fazla oynayan müzikaller var. Dolayısıyla hani öyle bir gelenek, aslında seyircinin öyle Tabii. bir isteği ve şeyi var. İyi yapıldığında da karşılığını gördüğünü düşünüyorum ben. Zaten bizim o eski Eğlendirdiğinde. müzikalleri göndermemiz de var Aa, ne oyunda. güzel. Evet, bütün o sahneleri de göreceksiniz. O eskilere götüreceğiz seyirciyi de gerçekten. İçinde neler olacağını böylece yavaş yavaş senden öğreniyorum bir Evet taraftan. yani mesela Alice'den sonra bu sahnede 1923 müzikali yapıldı. Onu da Mehmet Ergen yönetmişti. Yani ben izlediğimde o kadar şaşırdım ki bence Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlarından biriydi o Çok da. büyüktü. 100 kişiden fazla. İnanılmaz. Sahnede 100 kişi vardı gerçekten. Çok büyük işler yapılıyor. Evet. Yani onun önü açıldı bir türlü. Bu sahne sayesinde daha da fazlası olacaktır. Umarım olsun. Umarım ben çok istiyorum. Çok yetenekli, çok güzel arkadaşlarım var. Hepsi oynasın o sahnelerde izleyelim inşallah. Evet. Şey tarafı da var. Aslında şu anda zor bir dönemden geçiyoruz. Yani hepimizin böyle morali çok iyi değil. İşte ekonomik krizle mücadele ediyoruz. Dünya nereye gidiyor onu düşünüyoruz. İşte çocuklar ne olacak işte falan. Bir sürü hepimizin düşündüğü şey var. Ama öyle bir dönemde aslında senin müzikalinin bize verdiği de bir mesaj var.
Evet, sen çok renkli, çok enerjik, çok tatlı, çok eğlenceli birisin ama aslında hayatın her tarafı öyle değil. Zor tarafları, üstelik trajik tarafları da olmuş. Travmalar yaşamışsın. Ama onları nasıl artıya çevirdiğini, nasıl onların üstünden kolaylıkla ya da kolay olmasa da hep farklı bir açıdan bakarak geldiğini, öyle bir taraf da göreceğiz ve bence sanki bu dönemde ihtiyacımız olan şey de bu. Hani bir şeyi görüp ya Deniz de bunları böyle aşmış, ben de bir de bu tarafından bakayım ve böyle aşayım bu günleri diyecek miyiz sence ya? Ben sanki diyecekmişiz gibi geliyor. Kesinlikle öyle. Geçenlerde çok kalabalık bir ekibiz. Yani daha herkesle o kadar arkadaş olamadık tabii ki. Yani o kadar büyük ki ama çok tatlı bir kız yanıma geldi. Hayatını bilmiyordum. Yani her gün merhabalaşıyoruz, öpüşüyoruz ama öyle yaptı. Sana teşekkür etmek istiyorum dedi. Böyle gözleri dolu dolu. Niye dedi? Dedi ki aynı süreçten geçiyorum. Senin yaşadıkların aynısını yaşıyorum ve bana umut oldun. Yani umut ışığı oldun. Çok iyi geldin bana. Sana çok teşekkür ederim. İyi ki bu oyunu yapıyorsun dedi. Biz böyle sarıldık, birlikte ağladık. Yani umut ışığı olsun. Hayaller kuralım, mutlu olalım. Gerçekten çok zor bir dünyada yaşıyoruz. Ben eskiden bakıyorum çok daha enerjik, çok daha mutlu biriydim. Ve her geçen gün enerjim düşmeye başladı. Artık eskisi kadar mutlu uyanmıyorum. Artık eskisi kadar gülmüyorum. Ama bir türlü dönüşmek istiyorum. Yolumu buluyorum, mutluluğu arıyorum. Bir şey günümü öyle geçirmeye çalışıyorum. Ama içimde bir şeyler hep beni kemiriyor. Herkeste olduğu gibi. Çok zor bu hayatta. Hep bir şeylerle mücadele ediyorsun gerçekten. Ve yaş aldıkça bu daha da zor olmaya başlıyor. Bir şeyleri çözmek daha da zor. Çocukken hallediyorsun bir türlü. Yolunu buluyorsun ama hayat gerçekten çok zor. O yüzden biz bu oyunları yapıyoruz. İnsanlar biraz nefes alsın. Onlara umut olalım, ışık olalım. Bize yeter. İnşallah öyle de olur. Evet. Ailenin görüşü, yorumu, heyecanı ne durumda? Onların şeyi, Şöyle yaklaşımı. aslında anneme oyunu ablama falan izletmek istiyorum öncesinde. Normalde premiere saklayacaktım ama korkuyorum. Evet, bu kadar detay görmeleri onları incitebilir, yıpranabilirler, çok üzülebilirler. Çünkü Çünkü onların da bilmediği bir açı o, değil mi? evet, Onlar da bir şeyle kesinlikle ilk o. defa Benim karşılaşacaklar. aslında çocukluk gözüm bu ve o yüzden annemin çok yıpranmaması için oyunu önceden izlemesini istiyorum. O yüzden şimdi birkaç gün sonra tam bir akış alınacak, ışıklı dekorlu. Orada tek başına anneme izleteceğim. Bakalım ne Ya, olacak, evet. çok- Ki premierde daha güçlü olabilsin. Daha güçlü izlesin bizi. Çok üzülmesini istiyorum. Hep gülsün. Ya inşallah. Bütün Annelerimiz anneler, tüm hep çocuklar hep gülsün, gülsün. evet. Gerçekten hiç kolay Bir değil çocuk annemiz yetiştirmek. var, hep gülsün gerçekten. Ya, evet. Peki en büyük hayalin miydi hayalperest? Daha büyük bir hayalin var mı? Ya çok üzücü bir şey söyleyeceğim sana. Bu hayalperest kelimesinden o kadar bahsediyoruz ki biraz hayallerimin sonuna geldiğimi hissediyorum. O beni üzüyor. Gerçekten hayal ettiklerimin de fazlasını yaşadım şu birkaç yıl içinde. Çok fazla hayalim vardı ve onlar gerçekleşince daha fazla hayal kuramadığımı fark ettim. Belki bu yaş almakla alakalı olur ama o da benim çocukluğumu kaybetmeme sebep. O yüzden çok üzülüyorum ona. Şimdi daha fazlasını hayal etmem gerekiyor ki onunla da karşılaşayım istiyorum. Çünkü burada kalırım o zaman ve mutsuz olurum. O yüzden şimdi bu oyunu çıkardıktan sonra tekrar yeni hayallerle yeni bir yolculuğa başlamak istiyorum. Bakalım. Nerede yine böyle yeni oyunlar, yeni müzikaller, filmler Tabii ki falan. öyle olsun istiyorum. Bir kere hep sahne yapmak Evet. istiyorum ne olursa olsun. Ben televizyon yapsam da böyle vur kaç işler yapmak istiyorum. Arada yani haftada 6 gün diziye gitmek istemiyorum. Onun yerine şu sahnede 2 oyunum olsun falan. Ama böyle diyorum sonra bir gün sonra diziyle de anlaşıyorum. O da çünkü içim gidiyor. Bir rol geliyor. Aa, çok güzel rol. Bir daha nerede oynayacağım? Yaşım geçiyor. Korkusu da var. Öyle yapabilirim. Belli Aslında olmaz. senin drama tarafın da çok güçlü. Bunu en son dizinde gördük. Hı hı, Camdaki Kızda. Camdaki Evet. Kızda. Evet ya çok istediğim bir şeydi. Orada da çok etkilendiğim bir şey oldu aslında. Yapımcı beni çok etkiledi. Bu rolü sen oynarsan başka bir şey olacak oğlum dedi ve o cümle beni çok etkiledi. Ulan yapayım hadi. Bu değerli bir şey olabilir gerçekten. Bir de hep aynı şeyleri yapmaktan çok sıkılıyorum.
Bir zaman sonra hep gülelim, hep eğlenelim, hep dans edelim. Tamam, benim de bir değişmem, dönüşmem gerekiyor. O yüzden arada yapıyorum o Evet. işleri. Ve farklı taraflardan dediğin ama vurkaçlar senin için belki daha da Evet. eğlenceli hale getiriyordur. Evet. Ama ben Şimdi- sahnede hep olayım da onları da yaparım. Evet. Film var mı yakında? Filmim yok ya. Aa, Vallahi yok. şaşırdım şu anda. Hiç iyi bir şey gelmedi bana. Bilmiyorum. Neyse belki ben bu yaz olacağını düşünüyorum. İnşallah sen uğurlusun. Evet, Gelir ben uğurluyum. bence. İnanıyorum. İnanıyorum. Bunu bu arada yavaş yavaş yayıyorum ben. İnşallah yay. Ben böyle şeylere çok inanırım. Bu o hayalperestle belki Avrupa'ya falan da gidersin. Oralarda oynarsın. Belki Amerika'ya gidersin ya. Onu hayal edelim hadi. İnşallah. Hani Doğru diyorsun. öyle bak. başladı. O zaman oraya da gitsin Evet. oyun. Onu hayal edelim. Evet, çok güzel hayal bu. Bak şimdi görevim bu. Bana çok güzel bir şey öğrettin. Teşekkür ederim. Şimdiki görevim bu. Tamam. Ben çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok Çok keyifliydi Çok seninle zarifsin, sohbet çok etmek. tatlısın. İnşallah Teşekkür ederim. daha nice oyunların olur. Evet. Turnelerin olur yurt dışlarına Hep de seninle oralarda da. yaparız, İnşallah. birlikte inşallah. öyle. İnşallah. Teşekkür Ben ederim teşekkür beni davet ederim. ettiğin için. Her zaman, her zaman. Evet, röportajı, daha doğrusu sohbetimizi izlediniz. Beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de 24 Aralık'tan sonra sevgili Enis Arıkan'ın Hayalperest müzikalini de izlemeyi unutmayın. Çok eğleneceğiz.